Hoş geldiniz Peveril varisleri. Bugün beyaz perdenin üzerini örttüğü, çocukluk masallarının sona erip gerçek kabusların başladığı o puslu geçidi, Azkaban'ın ardındaki psikolojik yıkımı ve ihanetin anatomisini gün yüzüne çıkarıyoruz. Lumos. Size anlatılan masalı unutun. Alfonso Cuarón'un o büyüleyici sinematografisi bile J.K. Rowling'in bu kitapta kağıda döktüğü saf çaresizliği örtmeye yetmedi. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, serinin biraz daha koyulaştığı o tatlı geçiş kitabı değildir. Bu kitap, serinin boğazına bıçağın dayandığı andır. Bu, 13 yaşındaki bir çocuğun cinayet planları yaptığı, depresyonun fiziksel bir forma bürünüp ruhunuzu emdiği ve sistemin, bakanlığın sizi korumak için değil, susturmak için orada olduğunun anlaşıldığı kırılma noktasıdır. Bugün beyaz perdenin süre yetmediği için kestiği, ancak hikayenin tüm iskeletini oluşturan o hayati organları yerine takacağız. Hazırsanız, Azkaban'ın soğuk nefesini ensenizde hissetmeye başlayın. Hogwarts Ekspresi'nin o neşeli düdüğü bu yıl çalmıyor. En azından zihnimizde. J.K. Rowling, Azkaban tutsağının kapağını araladığı o ilk anda bize sessiz bir anlaşma imzalattı. Masumiyet çağı bitti. İlk iki kitaptaki o sıcak, keşif dolu büyücülük dünyası, yerini gri gökyüzüne, paranoyaya ve yaklaşan bir fırtınanın kokusuna bıraktı. Harry Potter artık 11 yaşındaki o şaşkın çocuk değil. O 13 yaşında. Öfkeli, yalnız ve en tehlikelisi, travmatik geçmişiyle yüzleşmeye başlayan bir ergen. Bu ton değişimi, kitabın daha ilk sayfasında Harry'nin yorganın altında 14. yüzyılda cadı yakma olayları üzerine bir makale yazmasıyla başlar. Bu ironi tesadüf değildir. Rowling bize şunu fısıldar. Harry artık kendi tarihinin ne kadar kanlı olduğunu anlıyor. Ama asıl kırılma, Privet Drive 4 numaranın o steril ve boğucu salonunda March halanın ziyaretiyle yaşanır. Burada duralım. Ve filmlerin size dayattığı o komik, şişen kadın sahnesini zihninizden silin. Çünkü kitapta yaşanan olay bir komedi unsuru değil, psikolojik bir şiddet ve kontrolsüz bir güç patlamasıdır. March Dursley, Harry için sadece kötü bir akraba değildir. O, Harry'nin en zayıf noktasına, kimliğine ve ölü ebeveynlerine saldıran bir cellattır. Yemek masasında geçen o gerilimi hatırlayın. March, Harry'nin babası James Potter hakkında işsiz, güçsüz bir serseri ve sarhoş imalarında bulunur. Annesi Lily içinse kötü kan benzetmesi yapar. Kitapta Harry'nin hissettiği şey basit bir sinir bozukluğu değildir. Kulaklarında bir uğultu başlar, midesine kramplar girer. Bu bir panik atak ve öfke nöbetinin karışımıdır. Pim'lerin atladığı en kritik detay şudur. Harry, March halayı şişirmeden günler önce yine Marge'ın hakaretleri sırasında elindeki şarap kadehini istemeden patlatır. Asası elinde değildir. Büyü sözü söylemez. Bu asasız büyüdür. Ve büyücülük evreninde asasız büyü, sadece çok güçlü büyücülerin yapabildiği bir şey olmasının ötesinde, bastırılmış duyguların, travmanın ve saf öfkenin bir dışa vurumudur. Harry içindeki gücü tutamaz. O an Harry bir kahraman değil, saatli bir bombadır. March halanın şişip tavana yükselmesi, Harry'nin bilinçaltının "bu kadını sustur, yoksa ben onu öldüreceğim" çığlığıdır. Bu olay neden bu kadar önemlidir? Çünkü felsefe taşı ve sırlar odasında Harry, olayların maruz kalanıydı. Voldemort ona saldırırdı, o savunurdu. Canavar ona saldırırdı, o kaçardı. Ama Azkaban tutsağında Harry, aksiyonun başlatıcısıdır. Evi terk ederken Vernon enişteye asasını doğrultup "bunu hak etti" demesi, artık kurallara uyan o uysal çocuğun öldüğünü gösterir. Harry o gece, Hızır otobüse bindiğinde sadece Dursley'lerden kaçmıyordu. O, kendi içindeki bu yıkıcı potansiyelden ve ait olmadığı Muggle dünyasından kaçıyordu. J.K. Rowling'in bu bölümde yarattığı atmosfer, bir çocuk kitabından çok bir gotik noir romanını andırır. Diagon yoluna vardığında, Harry'nin ilgisini çeken şeyler artık renkli şekerler veya şaka dükkanları değildir. O, vitrindeki ateş okuna bakar. Bu süpürge sadece bir spor aleti değil, özgürlüğün ve gücün sembolüdür. Ve hemen ardından o güne kadar duyduğu en korkunç ismi öğrenir. Sirius Black. Kitap daha ilk 50 sayfasında bize şu soruyu sordurtur. Eğer Harry Potter öfkesini kontrol edemezse, o da savaştığı karanlık büyücülere dönüşebilir mi? Hogwarts Ekspresi'ne bindiğimizde, camlarda buz tutan o soğukluk sadece ruh emicilerin habercisi değil. Harry'nin ruhundaki yalnızlığın bir yansımasıdır.
Artık okul sadece derslerin işlendiği bir yer değil, geçmişin hayaletlerinin cirit attığı bir labirenttir. Ve bu labirentte Harry ilk kez av olduğunu iliklerine kadar hissedecektir. Büyü dünyası artık güvenli değil. Çünkü Harry Potter büyüdü. Ve büyümenin bedeli masallara veda etmektir. J.K. Rowling, Harry Potter evrenini yaratırken canavarların çoğunu mitolojiden ödünç aldı. Ejderhalar, griffinler, basilisks, bunlar zaten efsanelerde vardı. Ancak bir yaratık var ki onu hiçbir antik metinde bulamazsınız. Onu, yazarın kendi zihninin en karanlık köşesinde, klinik depresyonla savaştığı o intiharın kıyısındaki dönemde bulursunuz. Ruh emiciler. Ruh emiciler, popüler kültürün sandığı gibi korkunç hayaletler veya Grim Reaper kopyaları değildir. Onlar, mutsuzluğun, umutsuzluğun ve çaresizliğin etten kemikten birer heykelidir. Trenin durduğu o sahneye dönelim. Filmde camların buz tutması görsel bir şovdu, evet. Ancak kitapta tasvir edilen his çok daha vizeraldir. Harry, ruh emici kompartımana girdiğinde sadece üşümez. İçindeki tüm neşenin, tüm güzel anıların sanki bir elektrik süpürgesiyle çekilip alındığını hisseder. Geriye sadece buz gibi bir hiçlik kalır. Kitaptaki fiziksel tasvirleri filmlerden çok daha iğrençtir. Alfonso Cuarón'un uçuşan siyah kumaşları estetikti. Fakat kitapta Rowling onları suda çürümüş bir ceset gibi tarif eder. Pelerinlerinin altından uzanan elleri, grimsi, kabuklu ve çürümüştür. Nefesleri, ölümün kokusunu taşır. Onlar kördür çünkü kurbanlarını görerek değil, korkularını ve duygularını koklayarak bulurlar. Burada hardcore fanların bilmesi gereken çok kritik bir psikolojik ayrım var. Harry neden bayılıyor? Draco Malfoy ve Slytherin tayfası kitap boyunca Harry ile dalga geçerler. Potter, korkudan bayıldın mı? İzleyici de bazen bu hataya düşer. Harry'nin zayıf olduğunu sanır. Oysa Remus Lupin, trenden sonra Harry'ye gerçeği tokat gibi çarpar. Sen zayıf değilsin Harry. Sen diğerlerinden daha fazla dehşet yaşadın. Ruh emici yaklaştığında diğer öğrenciler sadece soğuk hissederken Harry travmasını yeniden yaşar. Bu basit bir korku değildir. Bu işitsel bir halüsinasyon, bir post-travmatik stres bozukluğu krizidir. Kitapta Harry, bayılmadan hemen önce sadece çığlıklar duymaz. Annesi Lily Potter'ın Voldemort'a yalvarışını duyar. Harry değil, lütfen Harry değil, beni öldür, onu bırak. Ve babası James'in son sözlerini duyar. Lily, Harry'yi al ve kaç. O geldi, onu oyalayacağım. Düşünün, her ruh emici saldırısında anne ve babanızın katledildiği o geceyi sanki ilk kez oluyormuş gibi tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Harry'nin savaşı fiziksel bir canavarla değil, kendi zihnindeki bu seslerledir. Ruh emici, Harry'nin zihnindeki kaset çaları geriye sarar ve en travmatik anı play tuşuna basarak oynatır. Bu yüzden Harry'nin bayılması bir zayıflık değil, beyninin bu acıya karşı geliştirdiği bir sigortanın atmasıdır. Ve işin lore kısmına, Azkaban'ın temellerine inelim. Azkaban hapishanesi, Sihir Bakanlığı tarafından inşa edilmemiştir. Orası, ruh emicilerin doğal yaşam alanıdır. Ekrizdis adında sadist bir büyücü, o adada denizcilere işkence edip kara büyü deneyleri yapmıştır. Bakanlık adayı keşfettiğinde içerisi ruh emicilerle doluydu. Onları yok edemeyeceklerini anlayınca suçluları oraya atarak onları beslemeye karar verdiler. Yani Azkaban, suçluları tutmak için değil, ruh emicileri doyurmak, onları ana karadan uzak tutmak için kullanılan bir yemleme alanıdır. Bölümün finalinde ise bu yaratıkların en korkunç silahı olan ruh emici öpücüğüne değinmeliyiz. Bu, ölmekten çok daha beterdir. Ölümde ruh bedeni terk eder ve öteye geçer. Öpücükte ise ruh yok edilir, emilir. Geriye sadece nefes alan, kalbe atan ama benliği olmayan boş bir kabuk kalır. Bu, varoluşsal bir korkudur. Benliğin mutlak silinişi. Harry Potter ve Azkaban tutsağı, bize canavarların yatağımızın altında olmadığını öğretti. Canavarlar kafamızın içindeydi. Ve onları yenmenin tek yolu bir asa sallamak değil, en karanlık anda bile mutlu bir anıyı hatırlayabilecek o muazzam zihinsel iradeyi göstermekti. Patronus büyüsü bu yüzden sadece bir kalkan değildir. O, depresyona karşı verilen savaşın, yaşama tutunma arzusunun büyüye dönüşmüş halidir. Hogwarts'ta eğitimin temeli, mantığa, ezbere ve asanızı doğru sallamaya dayanır. Ancak Profesör Trelawney'nin sınıfı, bu rasyonel dünyanın ortasına atılmış bir sis bombası gibidir. Burası, geleceğin okunabildiği değil, korkunun pazarlandığı yerdir. Sybil Trelawney, çoğu zaman bir şarlatan, nadiren gerçek bir medyum. Harry ile ilk karşılaştığı andan itibaren yaptığı şey, ona seçilmiş kişi olduğunu söylemek değil, ona kurban olduğunu hissettirmektir.
Çay fincanının dibinde gördüğü o şekil, Grimm. Film izleyicisi için bu sahne basittir. Aa, köpek şeklinde bir çay telvesi. Ne kadar korkunç. Ama kitapta bu, Harry için bir dönüm noktasıdır. Çünkü Harry, o köpeği sadece fincanda görmedi. Onu, Magnolia Crescent'ta, sokak lambasının altında, kaçakken gördü. Burada psikolojik bir paradoks devreye giriyor. Harry, Grimm'i gördüğü için mi tehlikede, yoksa tehlikede olduğunu bildiği için mi her gölgeyi Grimm sanıyor? Bu, self-fulfilling prophecy, kendini gerçekleştiren kehanet kavramının ta kendisidir. Harry ölümü beklemeye başlar. Her Quidditch maçında, her koridor dönüşünde ölümü arar. Trelawney'nin yaptığı, Harry'nin zaten kırılgan olan psikolojisine zehirli bir tohum ekmektir. Senin kaderin ölüm. Ve işte burada, filmlerin seriye yaptığı en büyük ihanetlerden birine, Ateş Oku olayına geliyoruz. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Eğer sadece filmleri izlediyseniz, Harry'nin Ateş Oku'nu filmin en sonunda, her şey çözüldükten sonra mutlu bir hediye olarak aldığını sanıyorsunuz. Yalan. Bu, hikayenin bütün gerilimini öldüren bir senaryo tercihidir. Kitapta, Ateş Oku Harry'e Noel'de gelir. İsimsiz bir pakette. Üzerinde not yok, gönderen yok. O dönemde dünyanın en çok aranan seri katili Sirius Black peşinizdeyken, dünyanın en pahalı süpürgesinin size isimsiz olarak gelmesi bir hediye midir, yoksa bir tuzak mı? İşte karakter derinliği burada yatar. Harry ve Ron, 13 yaşın verdiği o pervasızlıkla, bu harika bir süpürge, hadi uçalım modundadır. Ama Hermione Granger, grubun mantıklı sesi, belki de hayatında ilk kez arkadaşlarını korumak için onları ispiyonlar. Hermione, süpürgenin Sirius Black tarafından lanetlenmiş olabileceğini düşünerek Profesör McGonagall'a gider ve McGonagall süpürgeye el koyar. Sonuç, Harry ve Ron haftalarca Hermione ile konuşmazlar. Bu detay neden önemlidir? Çünkü Harry'nin önceliklerini gösterir. Harry için uçmak ve Quidditch hayatta kalmaktan daha önemlidir. Uçmak, onun tek özgürlüğüdür. Hermione ise arkadaşının nefretini kazanmak pahasına onun hayatını seçer. Kitaptaki bu çatışma, üçlünün dostluğunu sarsan, onları olgunlaştıran ve birbirlerine olan güvenlerini test eden gerçekçi bir ergen dramasıdır. Filmde ise bu derinlik, sığ bir final sahnesine kurban edilmiştir. Bu bölümde bir diğer kritik detay, Harry'nin Hufflepuff ile yaptığı Quidditch maçıdır. Fırtınalı bir hava, sağanak yağmur. Harry, tribünlerde yine o koca, siyah köpeği görür. Grimm, ölüm alameti. O anlık dikkat dağınıklığı ve ardından gelen ruh emici saldırısı, Harry'nin süpürgesinden düşmesine neden olur. Ve o çok sevdiği Nimbus 2000, şamarcı söğüte çarpıp parçalanır. Harry'nin elinde kalan kırık süpürge parçaları, onun çocukluğunun bir başka parçasının daha ölümüdür. O köpek, bir hayalet değildir, bir halüsinasyon değildir. O, Harry'yi izleyen, tribünlerin en tepesine kadar tırmanmış, vaftiz babası Sirius Black'in ta kendisidir. Ama Harry bunu bilmez. O, Trelawney'nin kehanetinin gerçekleştiğini, ölümün ensesinde olduğunu düşünür. Korku, bazen gerçek tehlikeden daha büyüktür. Ve Harry Potter, Azkaban tutsağında en büyük savaşını Voldemort'a karşı değil, kendi zihnindeki bu gölgelere karşı verir. Harry Potter filmlerinin işlediği en büyük sinema suçlarından biri nedir biliyor musunuz? Filmler bittiğinde Aylak, Kıl Kuyruk, Pati Ayak ve Çatalağın kim olduğunu asla tam olarak açıklamazlar. Sinema izleyicisi için onlar sadece komik takma isimlerdir. Ama bizim için, yani kitabı okuyanlar için bu isimler birer mezar taşıdır. Çapulcular haritası, Fred ve George Weasley'nin Harry'e verdiği kullanışlı bir kopya kağıdı değildir. O, Harry'nin babası James Potter ve onun en yakın dostlarının gençliğidir. O harita, savaşın kirletmediği, ihanetin henüz yaşanmadığı o son masumiyet döneminin dondurulmuş bir karesidir. Fred ve George haritayı Harry'e verirken şöyle der: "Bunu sana veriyoruz, çünkü senin ihtiyacın bizden daha fazla." Weasley ikizleri için bu sadece gizli geçitleri gösteren bir araçtır. Ama bilmedikleri şey şudur: onlar haritayı aslında sahibine, James Potter'ın oğluna iade etmektedirler. Harry, babasının el yazısını tuttuğunu bilmeden o parşömeni cebine koyar. Bu, kaderin ağlarını ördüğü o sessiz anlardan biridir. Ve şimdi, kitabın en gerilimli sahnelerinden birine, Snape'in Harry'yi yakaladığı o ana gidelim. Bu sahne, karakter psikolojisinin zirvesidir. Snape, Harry'yi gece yarısı koridorda yakalar. Harry'nin cepleri boştur ama elinde o boş parşömen vardır. Snape, keskin zekasıyla bunun bir kara büyü nesnesi olduğunu anlar ve asasını parşömene dayayıp sırrını göstermesini emreder. İşte o an, harita sadece bir harita gibi davranmaz. Harita, yaratıcılarının kişiliğine bürünür. Parşömenin üzerinde beliren yazılar, Snape'e hakaret etmeye başlar. Bay Aylak,
Profesör Snape'e saygılarını sunar ve burnunu başkalarının işine sokmamasını rica eder. Bay Çatalak. Profesör Snape'in koca burnunu başkalarının işine sokmama ricasına katılır. Bay Patiayak. Şapşal olduğunu eklemek ister. Snape'in yüzündeki ifadeyi hayal edin. Bu, basit bir okul şakası değildir. Snape, bu cümleleri okuduğunda karşısında Harry'i görmez. Yıllarca nefret ettiği, onu okulda aşağılayan zorba James Potter'ı ve arkadaşlarını görür. Snape, hayaletler tarafından zorbalığa uğramaktadır. Ancak asıl yıkım, Remus Lupin odaya girdiğinde yaşanır. Snape Lupin'i çağırır. Buna bir bak Lupin. Remus Lupin, o haritayı eline aldığında ne hissetti? Lütfen bir saniye durun ve o adamın yerine kendinizi koyun. Lupin, o kağıda baktığında sadece Hogwarts'ın krokisini görmüyor. Ölmüş en yakın arkadaşı James'i görüyor. Onlara ihanet edip James'i ölüme sürüklediğini sandığı Azkaban kaçkını Sirius'u görüyor. Ve Sirius tarafından parçalanarak öldürüldüğünü sandığı Peter Pettigrew'u görüyor. Lupin o an odada yalnız değildir. Kaybettiği bütün ailesi o kağıdın üzerindedir. Kitapta Lupin'in yüzünün kireç gibi olması, ellerinin titremesi sadece haritanın yasak olmasından değildir. Lupin, geçmişin enkazıyla yüzleşmektedir. Ve filmlerin atladığı o muazzam detay. Harita neden yapıldı? Bu 4 genç sadece yaramazlık yapmak için mi bu kadar karmaşık bir büyü yarattı? Hayır. Lupin bir kurt adamdı. Her dolunayda acı içinde dönüşüyordu. Arkadaşları onu yalnız bırakmamak için yasa dışı ve inanılmaz derecede tehlikeli bir şey yaptılar. Animagus oldular. Hayvana dönüştüler. James bir geyik, Sirius bir köpek, Peter ise bir fare oldu. Böylece kurt adam Lupin'in yanında güvende kalıp ona eşlik edebildiler. Çapulcular haritası bir haylazlık aracı değil, bir fedakarlık anıtıdır. Birbirleri için ruhlarını ve bedenlerini riske atan 4 dostun hikayesidir. Harry haritaya baktığında okuldan nasıl kaçarım diye düşünüyor. Lupin haritaya baktığında ise şunu soruyor. Nerede yanlış yaptık? Nasıl bu hale geldik? Harita yalan söylemez. Ve harita, o gece Hogwarts koridorlarında olmaması gereken birini, ölü sanılan bir adamı gösterdiğinde, hikaye bir dedektiflik romanına dönüşecektir. Peter Pettigrew. Tarih genellikle kazananlar tarafından yazılır. Ama Azkaban tutsağında tarih, lağımlarda saklanan bir fare ve hücresinde delirmenin kıyısında volta atan bir deri bir kemik adam tarafından yeniden yazıldı. J.K. Rowling'in ustalığı şuradadır. Bize kitap boyunca bir canavar korkusu verdi. Ama aslında asıl canavarın 12 yıldır Harry'nin en iyi arkadaşının cebinde uyuduğunu sakladı. Önce Sirius Black'i masaya yatıralım. Büyücülük dünyası onu Voldemort'un sağ kolu, kitle katili ve deli olarak tanıyor. Ancak Sirius Black'in psikolojisi bu etiketlerden çok daha karmaşıktır. Hardcore fanların sorması gereken soru şudur. Sirius Black, ruh emicilerin cirit attığı o cehennem çukurunda 12 yıl boyunca aklını yitirmeden nasıl hayatta kaldı? Kitapta Sirius bunu Harry'e şöyle açıklar. Masum olduğumu biliyordum. Lütfen bu cümlenin ağırlığını hissedin. Bu, mutlu bir düşünce değildir. Ruh emiciler, mutlu anıları, umudu ve neşeyi emerek beslenirler. Ama masumiyet bilinci bir duygu değil, soğuk ve obsesif bir gerçektir. Ruh emiciler bunu ememezler. Sirius'un zihnindeki bu takıntı, onu delirmekten koruyan ama aynı zamanda onu bir intikam makinesine dönüştüren yakıttır. Ve filmlerin asla tam olarak açıklamadığı o kaçış detayı. Sirius Black, Azkaban'dan nasıl kaçtı? Güçlü bir büyüyle mi? Hayır. Açlıktan o kadar zayıflamıştı ki, Animagus formuna dönüştüğünde parmaklıkların arasından sıyrılabilecek kadar incelmişti. Sirius'u hapisten çıkaran şey Harry'e duyduğu sevgi değildi. Onu hapisten çıkaran şey, Gelecek Postası gazetesinde gördüğü o fotoğraftı. Weasley ailesinin Mısır tatilini gösteren o fotoğrafta, Ron'un omzunda duran fareyi gördü. Farenin ön ayağındaki eksik parmağı gördü. Sirius'un motivasyonu Harry'yi görmek değildi. Onun motivasyonu cinayetti. O Hogwarts'ta, o Harry'nin yanında diye sayıklarken aslında Harry'yi korumaktan bahsetmiyordu. İhanet eden o fareyi kendi elleriyle boğmaktan bahsediyordu. Şimdi madalyonun diğer yüzüne Peter Pettigrew'a bakalım. Edebiyat tarihinin en aşağılık karakterlerinden biri. Voldemort kötüdür, Bellatrix delidir. Ama Pettigrew korkaktır. Ve korkaklık saf kötülükten daha tehlikelidir. Çünkü bir korkak hayatta kalmak için herkesi satabilir. Gryffindor binasına seçilmiş bir hatadır. James ve Sirius gibi yetenekli, karizmatik büyücülerin yanında sönük kalan, her zaman güçlü olanın gölgesine sığınma ihtiyacı hisseden bir parazittir. Okulda James'in gölgesindeydi. Sonra Voldemort'un gölgesine sığındı. Düşünün, bu adam James ve Lily'yi sattıktan sonra kendine bir ceza verip saklanmadı. Kendine konforlu bir hayat seçti. Bir büyücü ailesinin yanına sığındı. Percy'nin faresi oldu. Sonra Ron'a geçti. Bu detay mide bulandırıcıdır.
Peter Pettigrew, ihanet ettiği James Potter'ın oğluyla aynı yatakhanede uyudu. Harry'nin kabuslarını dinledi. Harry'nin büyümesini izledi. Ve bir an bile pişmanlık duymadı. O sadece Voldemort dönene kadar saklanacak sıcak bir delik arıyordu. İhanetin anatomisindeki en büyük trajedi ise sır tutucu değişimidir. James ve Lily aslında Sirius'u sır tutucu yapacaklardı. Ama Sirius son anda dahiyane bir fikirle planı değiştirdi. Voldemort benim peşime düşecektir. Ben çok bariz bir hedefim. Peter'ı yapalım. Kimse Peter gibi silik birinden şüphelenmez. Sirius'un arkadaşına duyduğu güven ve Peter'ı koruma arzusu James ve Lily'nin ölüm fermanı oldu. Sirius'un kendini asla affetmemesinin sebebi budur. Peter'ı öldürmediği her gün aslında kendine verdiği cezayı uzatmaktadır. Bu bölümü şu gerçekle kapatacağız. Sirius Black bir kahraman değildir. O, intikam ateşiyle kavrulan, saçı sakalı birbirine karışmış, gözü dönmüş bir firaridir. Peter Pettigrew ise bir kurban değildir. O masum taklidi yapan, avucunuza aldığınızda parmağınızı koparacak bir haindir. Bağıran Baraka'da karşılaşacakları an bir kavuşma değil, bir hesaplaşma olacaktır. Ve Harry Potter bu iki adamın arasında kime asasını doğrultacağına karar verirken aslında kendi ruhunu seçecektir. Babasının katiline merhamet mi edecek yoksa o da bir katil mi olacak? Bağıran Baraka. Hogwarts efsanelerinde en perili bina olarak geçer. Ama Dumbledore'un da bildiği gibi orada çığlık atanlar hayaletler değildi. Orada çığlık atan, dönüşüm acısı çeken genç bir kurt adamdı. Remus Lupin. Baraka, Lupin'in acı dolu gençliğinin bir anıtıdır. Ve kaderin cilvesine bakın ki, geçmişin hesaplaşması tam da bu travma müzesinde gerçekleşir. Bu sahne, serinin en karmaşık Meksika açmazıdır. Önce Lupin odaya girer. Harry, Ron ve Hermione için o, güvenilir bir öğretmendir. Ancak Lupin, yerde yatan Sirius Black'i gördüğünde asasını ona doğrultmaz. Ona elini uzatır ve onu ayağa kaldırır. Hermione'nin o anki çığlığı, ihanete uğramış bir çocuğun haykırışıdır. Ona güvenme Harry, o bir kurt adam. Burada duralım. Hermione'nin zekası yine devrededir. Ama bu kez duygusal bir kırılma yaşar. Hermione, Lupin'in sırrını aylar önce çözmüştür. Ama öğretmeni ona iyi davrandığı için bu sırrı saklamıştır. Şimdi Lupin'in hain Sirius ile kucaklaşması, Hermione için sadece bir tehlike değil, kişisel bir hayal kırıklığıdır. Ancak sahnenin asıl bombası, filmlerin tamamen yanlış anlattığı ve basite indirgediği Severus Snape girişidir. Filmde Snape aniden kapıdan girer. Kitapta, Snape, Harry'nin Baraka'nın girişinde düşürdüğü görünmezlik pelerinini bulur. Pelerini giyer, odaya gizlice girer ve dakikalarca görünmez bir şekilde köşede dikilip Lupin ve Black'i dinler. Bu detay neden hayati önem taşır? Çünkü Snape, onların konuşmalarını dinlerken masumiyet kanıtlarını değil, kendi ön yargılarını doğrulasın diye beklemiştir. Lupin ve Sirius, Peter'dan bahsederken Snape bunu deli saçması olarak görür ve pelerini üzerinden atıp ortaya çıktığında amacı adaleti sağlamak değil, gençliğinin intikamını almaktır. Snape'in bu odadaki hali, kontrolü kaybetmiş bir adamın resmidir. Harry, Snape'e "Dinleyin, babamla ilgili" dediğinde Snape'in yüzü buruşur ve bağırır. "Baban hakkında konuşma." Snape'in kini, basit bir okul zorbalığı değildir. Burada şakazede olayını hatırlatmalıyız. Yıllar önce Sirius, Snape'e "Dolunay'da şamar söğütün altındaki geçide git" diyerek onu dönüşmüş haldeki kurt adam Lupin'in yanına, yani kesin bir ölüme göndermişti. James Potter ise son anda Snape'i kurtarmıştı. Snape için Sirius bir katildir, Lupin bir canavardır. James ise kahramanlık taslayarak Snape'i kurtaran ama aslında suç ortağı olan bir zorbadır. Snape, Bağıran Baraka'da Harry'i, Sirius'u ve Lupin'i gördüğünde karşısında yeni nesil çapulcuları görür. Travması tetiklenir ve Harry, o meşhur Expelliarmus büyüsüyle bir öğretmene, Snape'e saldırır. Bu, Harry'nin otoriteyi reddettiği andır. Harry artık öğretmenlerini dinlemiyor, gerçeği kendi gözleriyle görmek istiyor. Sonunda o tiksindirici an gelir. Ron'un kucağındaki Scabbers'ın Peter Pettigrew'a dönüşümü. J.K. Rowling'in tasviriyle Peter, kısa boylu, şişman, kelleşmiş ve hala bir fareyi andıran o sefil adam, yerde sürünerek eski dostlarından merhamet dilenir. Önce Lupin'e yalvarır. "Remus, sen her zaman merhametliydin." Sonra Harry'ye döner. "Harry, baban beni affederdi." İşte kitabın ahlaki zirvesi buradadır. İnfaz kararı. Sirius ve Lupin, Peter'ı öldürmeye hazırdır. "Onu öldürmeliydim," diye bağırır Sirius. "Bana yaptıkları için değil, James ve Lily için. Onlar için bu cinayet değil, adalettir." İki eski dost, bu haini temizleyip geçmişi kapatmak isterler. Ama Harry araya girer. Harry, "Onu ruh emicilere verelim," der.
basit bir hukuksal tercih gibi durur. Kitapta ise Harry'nin motivasyonu çok daha derindir. "Onu öldürmeyeceksiniz," der Harry. "Babam en iyi arkadaşlarının katil olmasını istemezdi." Bu cümle James Potter'ın mirasıdır. Harry, babasının onurunu korumak için babasının katilini hayatta tutar. Harry'nin Peter'a merhameti, Peter'ı sevdiği için değil, Sirius ve Lupin'in ruhunu Peter'ın kanıyla kirletmemek içindir. Bu karar serinin kaderini mühürler. Çünkü Pettigrew hayatta kalırsa Voldemort geri dönebilecektir. Harry'nin merhameti, ironik bir şekilde Karanlık Lord'un dönüş biletini kesmiştir. Ama o an, o tozlu odada, Harry Potter sadece babasının oğlu olduğunu kanıtlamıştır. Ortaya döküldü, hain bulundu, masum aklandı. Ama gece henüz bitmedi. Dolunay yükseliyor. Ve Bağıran Baraka'daki bu mutlu son yanılsaması, birazdan yerini serinin en trajik kaosuna bırakacaktı. Zaman yolculuğu, kurgusal evrenlerde genellikle geçmişi değiştirip geleceği kurtarmak üzerine kuruludur. Geleceğe dönüş veya Terminator mantığı budur. Ancak J.K. Rowling, Azkaban tutsağında çok daha nadir ve karmaşık bir zaman teorisi kullanır. Kapalı döngü. Hermione'nin boynundaki o küçük kum saati çevrildiğinde kurallar kesindir. Olan olmuştur. Harry ve Hermione geçmişi değiştirmezler. Onlar zaten olmuş olanı tamamlarlar. Şahgaga aslında hiç ölmemiştir. Celladın baltası kabağa saplandığında Şahgaga çoktan Harry ve Hermione tarafından kaçırılmıştır. Biz sadece ilk turda bunu görmemişizdir. Kader, kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibidir. Ancak bu bölümün kalbi, zaman mekaniği değil, göl kenarı sahnesindeki o muazzam psikolojik aydınlanmadır. Gelin o sahneyi donduralım. Harry, Sirius'un ruhunun emilmek üzere olduğunu görür. Kendisi de ölmek üzeredir. Gölün karşı kıyısında bir silüet belirir. Birisi, kör edici bir ışıkla ruh emicileri kovalar. Harry o an ne düşünür? Babam geldi. Bu, Harry'nin içindeki o yetim çocuğun son çığlığıdır. O, hala bir kurtarıcı beklemektedir. Babasının mezardan kalkıp onu kurtaracağına dair o çaresiz, çocuksu umuda tutunur. Zaman döndürücüyle geçmişe gidip gölün kenarına saklandıklarında Harry bekler. Babasının gelmesini bekler. Saniyeler geçer. Ruh emiciler, geçmişteki benliğine ve Sirius'a yaklaşır. Ama kimse gelmez. Ve o an, Harry Potter'ın çocukluğunun bittiği andır. Kitapta, Harry'nin o anki iç sesi şöyledir. "Kimse gelmiyor, babam gelmeyecek. Onu yapacak olan benim." Bu, basit bir büyü yapma anı değildir. Bu, Harry'nin kurtarıcı baba figürünü öldürüp baba rolünü üstlendiği andır. Çalılıkların arasından fırlar ve asasını kaldırır. Sadece bir kalkan değil, bedensel bir Patronus çağırır. Filmlerde bu sahne görsel bir şovdur. Ama kitapta, Harry'nin o büyüyü yaptıktan sonra Hermione'ye söylediği söz tüyleri diken diken eder. "Yapabileceğimi biliyordum, çünkü zaten yapmıştım." Bu cümle özgüvenin zirvesidir. Harry artık "acaba yapabilir miyim?" diye soran bir çocuk değil, gücünün sınırlarını bilen bir büyücüdür. Ve o geyik. Patronus'un şekli rastgele değildir. Harry'nin asasının ucundan fırlayan o gümüş geyik, James Potter'ın Animagus formudur. Dumbledore, kitabın sonunda Harry'e o unutulmaz dersi verir. "Sevdiklerimizin biz öldükten sonra bizi gerçekten terk ettiklerini mi sanıyorsun Harry? Baban senin içinde yaşıyor." Harry, o gece babasını görmedi ama babasını kendi içinde buldu. Patronus, Harry'nin ruhunun babasının suretine bürünmüş halidir. O geyik, Harry'nin içindeki James'tir. Harry, babasının ruhunu büyüyle cisimleştirmiş ve hem kendini hem de vaftiz babasını kurtarmıştır. Bu yüzden Azkaban Tutsağı, serinin en iyi kitabıdır. Çünkü Voldemort yoktur, büyük bir savaş yoktur. Sadece bir çocuğun kendi gölgesiyle, geçmişiyle ve korkularıyla savaşıp, sonunda kendi kendisinin kahramanı olmayı başardığı o sessiz zafer vardır. Harry Potter artık sağ kalan çocuk değildir. O, ruh emicileri dize getiren adamdır. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry'nin kazandığı bir kitap değildir. Bu, Harry'nin Pyrrhus zaferidir. Yani kazanırken aslında gelecekteki savaşı başlattığı o andır. Evet, Sirius Black ruhu emilmekten kurtuldu. Evet, Harry bir Patronus yapmayı öğrendi. Ama büyük resme, o grand plana baktığınızda bu gece yaşananlar tam bir felakettir. Peter Pettigrew kaçtı. Bu basit bir firar değil. Bu, Trelawney'nin o gece transa geçip söylediği gerçek kehanetin mührünün vurulmasıdır. Hizmetkar, efendisine geri dönecek. Harry, babasının arkadaşına merhamet göstererek, ironik bir şekilde Lord Voldemort'un dönüş biletini kendi elleriyle kesti. Eğer Harry o gece Pettigrew'un öldürülmesine izin verseydi, Ateş Kadehi'ndeki o mezarlık sahnesi asla yaşanmayacaktı. Cedric Diggory ölmeyecekti.
Voldemort bedenen dönemeyecekti. J.K. Rowling'in bize sunduğu acı reçete şudur: merhamet bazen en zalim sonuçları doğurur. Harry'nin bu yükü, serinin geri kalanı boyunca omuzlarında taşıyacağı en ağır yük olacaktır. İkinci büyük yıkım ise sisteme olan güvenin çöküşüdür. Bu kitaba kadar Harry ve biz, Sihir Bakanlığı'nı iyi taraf, Cornelius Fudge'ı ise babacan bir bakan sanıyorduk. Ancak finalde gördük ki bakanlık gerçeğin peşinde değil, görünüşün peşindedir. Fudge, Snape'in yalanlarına inanmayı, iki çocuğun ve bir kurt adamın gerçeğine inanmaya tercih etmiştir. Masum bir adamı, Sirius, sırf halk paniğe kapılmasın ve otorite sarsılmasın diye ruh emicilere yem etmeye hazırdır. Harry o gece anladı ki, adalet, yetişkinlerin dünyasında kendiliğinden gelen bir şey değildir. Dumbledore bile, o yüce büyücü bile, yozlaşmış bürokrasi karşısında çaresizdir. Kitabın son sayfalarında, Hogwarts Ekspresi eve dönerken, atmosfer felsefe taşındaki gibi neşeli değildir. Harry'nin elinde Sirius'tan gelen bir mektup vardır. Bu mektup, ona Hogsmeade'e gitme izni verir. Bu küçük kağıt parçası, Harry için dünyanın en değerli hazinesidir. Çünkü artık bir ailesi vardır. Uzakta, kaçak, aranan bir suçlu da olsa, onu düşünen, ona vaftiz babası gibi davranan biri vardır. Ron ise, kaybettiği faresi Scabbers'ın yerine, Sirius'un gönderdiği o minik, hiperaktif baykuşu almıştır. Ama biz okurlar olarak biliyoruz ki, bu huzur sadece fırtına öncesi sessizliktir. Azkaban tutsağı, Harry Potter serisinin çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım attığı eşiktir. Canavarlar artık yatağın altında değil, dostlar artık her zaman güvenilir değil ve Hogwarts artık o kadar da güvenli değil. Bu kitabı bitirdiğimizde J.K. Rowling aslında kulağımıza şunu fısıldadı: hazırlanın, çünkü oyun bitti, savaş başlıyor. Harry Potter ve Azkaban tutsağını kapattığınızda hissettiğiniz o rahatlama hissi var ya, o bir yalan. Çünkü o gece Hogwarts'ın bahçesinden sadece Peter Pettigrew kaçmadı. O gece Harry Potter'ın merhametiyle birlikte Lord Voldemort'un dönüş bileti de kaçtı. Trelawney'nin o trans halindeki sesi hala kulaklarımızda çınlamalı. Hizmetkar, efendisine geri dönecek. Harry, babasının dostunu öldürmeyerek ruhunu temiz tuttu, evet. Ama kaderin o acımasız ironisine bakın ki, Harry'nin bağışladığı o hizmetkarın eti, çok yakında bir mezarlıkta bir kazanın içine düşecek. Ve o kazandan tüm zamanların en karanlık büyücüsü Harry'nin kanıyla yeniden doğacak. Biz Azkaban tutsağını bir zafer sanıyoruz. Oysa bu sadece kaçınılmaz sonun ertelenmesiydi. Pettigrew şu an Arnavutluk ormanlarına doğru efendisini bulmaya gidiyor. Peki ya o ormanlarda saklanan, bedensiz ve zayıf Voldemort, sadık hizmetkarını gördüğünde ne yapacak? Büyücülük dünyasının en korkunç, en yasaklı kara büyüsü, hortkuluklar ve bedensel diriliş ayini devreye girecek. Ama o bambaşka ve çok daha kanlı bir videonun konusu. Eğer bu analizle çocukluk anılarınızın üzerine bir parça karanlık gölge düşürebildiysek, asa ve pelerin görevini yapmış demektir. Mischief Managed. Sonunda hepimiz ışığı bulmak için karanlığı geçmek zorundayız. Albus Dumbledore. Nox.